Yan ürünler karmaşıktır. Önceden var olan bir diziden aldığınız belirli bir karakteriniz varsa, yine de tüm yükleriyle uğraşmanız gerekir. Aynı diziyi birebir kopyalamayacaksanız, öncülü ve yapıyı alıp farklı bir şey yaparken aynı zamanda insanların görmek istediği doğuştan gelen aşinalığa nasıl hitap edersiniz? İnsanlar yan ürünlerle gerçekten yeni bir şey görmek istemezler, eski bir şeyin yeniden doğuşunu görmek isterler. Bunların hepsi çok sıkıcıdır, ancak başlangıçtaki temel yeterince güçlüyse, bundan her şeyi çıkarabilirsiniz. Suits'in çeşitli formatlarda elde ettiği büyük başarıyı göz önünde bulundurarak, insanların bir yan ürünü yutmaya istekli oldukları anlaşılıyor, ancak tam olarak ne istiyorlar? Suits L.A., bize yapısal ve tonsal düzeyde neredeyse aynı diziyi vermeyi başarıyor, ancak tamamen farklı karakterler, anlatılar ve ortamlarla. Ateşli avukatlar, büyüleyici tek cümlelik espriler, gizlice üzgün ruhlar ve bitmek bilmeyen çatışma ve dram, hem kişisel hem de profesyonel, hepsi pop rock'ın sürekli bir müziğiyle hızla dönüyor. İşte Suits ve işte Suits L.A. Orijinal dizinin büyük hayranlarının damarlarına dokunup nostalji iğnesini hazırlamaları uzun sürmüyor. Suits L.A.'in ilk bölümünün üzerinden henüz 10 dakika geçmişken, sanki yıllardır bu dünyada yaşıyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz, iyi ya da kötü. Aslında, ilk bölüm duvara o kadar çok karakter ve alt konu atıyor ki, pilot bölümü yanlışlıkla kaçırmış gibi hissedebilirsiniz. Ve hayır, Suits'ten hiçbir şeyi kaçırmadınız, Suits L.A. sizi sıfır hazırlıkla dünyasına bırakıyor ve yetişmenizi bekliyor. Büyük olay örgüsü noktaları, yoğun açıklamalar ve sözde duygusal anlar size hızla geliyor, ancak tüm bu karakterler ve hikayeler çok yeni olduğu için, düz, kafa karıştırıcı ve biraz fazla gibi görünüyor. Ted Black, Suits L.A. karakterlerine liderlik ediyor. Suits L.A., yetenekleri kibriyle eşleşen ama yine de içinde acı bir üzüntü barındıran televizyon avukatlarından biri olan Ted Black'i konu alıyor. Dizi, Black'in federal savcı olarak kariyerini ve Samantha Rachel Gooding ile ilişkisini sonlandıran felaket bir davanın ardından New York'tan Los Angeles'a taşınmasının üzerinden 15 yıl geçtikten sonra başlıyor. Kendini yetiştirdi ve şimdi büyük bir şehir merkezindeki ofiste yaşıyor ve hayatındaki bir sonraki büyük adıma hazırlanıyor. En yakın arkadaşı Stuart Lane Josh McDermott ile büyük bir iş birleşmesi, ailesine en yakın kişi. Ted'in ekibi arasında, belki de dizinin en iyi ve en incelikli performansında Bryan Greenberg tarafından ruhlu bir şekilde canlandırılan Rick Dodson da var. Rick, kariyerinin çoğunda Ted'e hayranlık duymuş ve Erica Rollins'in tarzından çok uzak olan işine daha kişisel, duygusal olarak sezgisel bir yaklaşım benimsemiştir. Lex Scott Davis tarafından canlandırılan Erica Rollins, daha çok amansız ama yine de dengeli bir dövüşçü. İkisi, aktörler, yönetmenler ve benzeri için davalar üstlenerek eğlence bölümünün başına geçmek için terfi için yarışıyor. Bu, John Amos, Patton Oswalt ve Brian Baumgartner gibi Hollywood insanlarının eğlenceli konuk oyunculuklarına yol açıyor. Erica'nın ekibinin bir parçası, gerçek hayatta var olmayan TV karakterlerinden biri olan genç ve çılgın avukat Lea Alice Lee. Ali MCBEAL aracılığıyla biraz çılgın bir peri rüyası kızına benziyor. Aynı yapı, daha kötü alt konular. Suits L.A., sezon boyunca devam eden olaylarla iç içe geçmiş epizodik bir, haftanın vakası, yapısına sahiptir. İhanetler, sırlar, geçmişten gelen ifşalar ve Ted'in çoğunlukla eski, sadık arkadaşı Kevin Troy Winbush ile birlikte çalıştığı büyük bir vaka vardır. Kevin, Ted'in New York'ta tanıdığı eski bir FBI ajanıdır ve artık bir tür özel dedektiftir ve Ted'e yardım eder. İkisi, iş ortağını öldürmekle suçlanan Lester Thompson Kevin Weissman adında züppe, huysuz küçük bir Hollywood film yapımcısının vakasını üstlenirler. Lester'ın davası, en azından inceleme için gösterilen ilk 3 bölümde, epizodik davalardan çok daha ilgi çekici. Bazı Hollywood yüzlerinin kendilerini oynamasını izlemek eğlenceli olsa da, davalar inanılmaz derecede sıkıcı ve dikkat dağıtıcı gibi hissettiriyor, ancak her biri elbette karakter gelişimi için kullanılıyor, genellikle saçma yollarla. Çoğunlukla diziye biraz hafiflik katmaları gerekiyor, ancak rastgele bir aktrisin sözleşmesini veya John Amos'un daha fazla oyunculuk işi almak istemesini umursamak zor. Bu yapısal temel, Suits'e benzer, tıpkı dizinin estetiği gibi. Seyircilere ne hissetmeleri gerektiğini söylemek için pop müziğe utanç verici bir güven ve bir tür Diet Aaron Sorkin tarzı yürüyüş ve konuşma diyaloğu var, doğal olmayan hızlı bir şekilde karşılıklı nükteli. Bu, yazının iyi olduğu anlamına gelmiyor. 4. çeyrek ve bir gol atman gerekiyor. Elimde olan her şeyle peşine düşeceğim ve sana iyilik yaptığım günler sona erdi gibi utanç verici replikler var. Diyalogla sıcaklık ve duygu yaratmaya yönelik birkaç girişim başarısız oluyor. Erica bir cümleye, birisi bir keresinde şöyle demişti, diyerek başlıyor ve bölümden yaklaşık 20 dakika önce başka bir karakterden alıntı yapıyor.
Duygularınıza dokunması beklenirken tamamen bayağı. Takım elbise bu ilk 3 bölüme uymuyor. Suits L.A. ile orijinal dizi arasındaki en belirgin bağlantı, Ted Black ile bağlantısı dizinin fragmanında ima edilen Harvey Specter'ın dahil edilmesidir. Fragmandaki o anın tamamı Ted'in kendisi ve Harvey'nin bir resmini işaret ettiği an ilk 3 bölümde geçiyor ve bu, Harvey'den şimdiye kadar bahsedilen tek yer. Bu yüzden, Gabriel Macht'ın bir şekilde görünmesi planlansa bile, bir tür canlanma beklemeyin. Ted Black yine de büyüleyici ve sevimli olmaya hazır. Geçmişine dair kesitler ilginç melodramatik olsa da ve iyi bir karakter oluşturmaya yarıyor. Stephen Amell kendine güvenen ve taze biri ve sahneleri genellikle en iyileri. Karakteri gibi, Suits L.A.'de daha ilginç ve izlenebilir olma potansiyeline sahip, ancak ilk 3 bölümünde, orijinalin güzel takım elbisesini giymek için çoğunlukla zayıf bir girişim. Suits L.A., 23 Şubat 2025'te 21 ET, PT'de premier yapacak ve yeni bölümler pazar günleri yayınlanacak. İlk bölümün tekrarını 28 Şubat 2025'te 20 ET, PT'de izleyebilirsiniz. Emre Kutlu Suits L.A.'ya IN üzerinden 8 veriyor.